Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı bir teknikle yaptığım, oldukça lezzetli, tadına doyamayacağınız havuçlu dereotlu poğaça tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu lezzetli poğaça tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak hamurumuzu hazırlamakla başlıyoruz. Derince bir kasenin içerisine 1 adet yumurtayı koyuyorum. Oda sıcaklığında bekletmiş olduğum 125 gram tereyağını da koyduktan sonra karıştırıyorum. İsterseniz sizler bu aşamada margarin de kullanabilirsiniz. Daha sonra yoğurma kabının içerisine 1 tatlı kaşığı şekeri ekliyorum. Tarifimde yarım su bardağı zeytinyağı, yarım su bardağı süt, yarım su bardağı yoğurt kullanıyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml. Daha sonra 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 1 paket kabartma tozunu da koyduktan sonra spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. İçerisine koymuş olduğumuz kabartma tozunun tamamen aktifleşmesi gerekiyor. Tarifimde 4,5 su bardağı un kullandım. Unumuzu kontrollü olarak yavaş yavaş ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı tuzu da koyduktan sonra spatula yardımıyla tekrar karıştırıyoruz. Hamuru biraz spatula ile karıştırdıktan sonra tekrar un takviyesi yapıyorum. Spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. 2-3 dakika boyunca unumuzu azar azar ekleyerek hamuru yoğuruyoruz. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Hamuru yeterince yoğurduk, tezgahın üzerine alıyoruz. 2 dakika boyunca da hamuru tezgahta yoğuruyorum. Daha sonra hamuru parmaklarımla biraz açıyorum. İçerisine yarım demet dereotu, 2 tane rendelenmiş havucu ekliyorum. Havuç ve dereotu tamamen hamurla birleşinceye kadar yoğuruyorum. Bu aşamadan sonra kesinlikle un takviyesi yapmıyoruz. Bu iki malzemeyi koyduktan sonra hamurumuz da oldukça yumuşama olacak. Fakat yoğurdukça tekrar özlü bir hamur elde edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi hamurun kıvamı oldukça güzel oldu. Hamuru tekrar toparlıyorum, yoğurma kabının içerisine koyuyorum. Üzerine serefreşle kapatacağım. Bu hamuru bir gün boyunca buzdolabında bekleteceğim. Ertesi gün hamurumuzun üzerini açıyoruz. Şöyle bir havasını alıyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Havasını almış olduğum hamuru tezgahın üzerine koyuyorum. Hamuru rulo haline getiriyorum. 3 eşit parçaya kesiyorum. Kestiğim parçalardan bir tanesini alıyorum. Tekrar rulo haline getiriyorum.
Bunu da 5 eşit parçaya bölüyorum. Kesmiş olduğum hamurdan bir parça alıyorum, kenarlarını düzelttikten sonra beze haline getiriyorum. Bu bezeyi de yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Yapmış olduğum bu hamurdan toplamda 15 adet poğaça elde etmiş olacağız. Her hamur parçasını 5'e bölüyorum. Daha sonra 5 tane beze yapıyorum. Hazırlamış olduğumuz poğaça hamurlarını 1 saat boyunca tepsinin içerisinde buzdolabında bekletiyoruz. 1 saatin sonunda buzdolabından çıkartıyoruz. 1 adet yumurta sarısını güzelce çırpıyorum. Poğaçaların üzerine sürüyorum. Bu arada fırınımızda 180 derece alt üst ayara açtık. Poğaçalarımızı sıcak fırına koyacağız. Poğaçalarımız hazır, sıcak fırına götürüyoruz. 35 dakika boyunca kontrollü bir şekilde fırınımızda pişiriyoruz. 35 dakikanın sonunda poğaçalarımız çok güzel bir şekilde pişti. Fırından çıkartır çıkartmaz ilk sıcağının geçmesini bekliyoruz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Altı üstü nar gibi kızarmış gerçekten çok lezzetli poğaçalarımız oldu. Sizlere bir de bu güzel poğaçanın iç dokusunu göstermek istiyorum. İçerisine koymuş olduğumuz dereotu ve havuç sayesinde de lezzetine lezzet katmış olduk. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz bu güzel poğaçanın son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.